Bu Z kuşağının problemi ne? Bu çocuklar ne istiyor? Hemen anlatayım. İlk olarak bu Z kuşağı kim? 90'ların sonundan 2010'ların başına kadar doğmuş bireylere Z kuşağı diyoruz. Bu kişiler kimi zaman sokak röportajlarında dayıların ağzına telefon sokmakla da biliniyor. Şimdi bu X ve Y kuşağına mensup arkadaşlar Z kuşağı üyeleri için hak sahibi, narsist, çıkarcı ve tembel diyor. Yani emeklilik ikramiyesinin üzerine biraz para koyup İstanbul'dan 2+1, 3+1 ev alan birileri için çok iddialı cümleler. Şimdi millet gidiyor bu gençlere soruyor ne yapmak istiyorsun diye. Bu çocuklar da anlamlı bir iş yapmak istiyorum, dünyayı kurtarmak istiyorum, yani dünyaya bir etki etmek istiyorum diyorlar. Lakin bunları elde etseler bile hala bir eksiklik hissetmeye devam ediyorlar. Bence bu eksiklik hissiyatının 3 tane sebebi var. 1. Başarısız ebeveynler. Bunların anaları babaları bu çağa göre düzgün bir şekilde çocuk yetiştirmeyi bilmiyorlar. Şimdi bu onların suçu ama onların suçu değil çünkü değişen zamana ayak uyduramamışlar. Bu çocuklara bebekliklerinden itibaren özel oldukları söyleniyor. Sadece bir şeyi istedikleri için elde edebilecekleri söyleniyor. Lakin gerçek dünyada böyle ayrıcalıklar yok. 12-13 yaşındaki çocuğa siz gidip iPhone 13 Pro Max bilmem ne 64 Steve Jobs Edition alırsanız çocuk tabii ki hayatında her şeyi istediği için elde edebileceğini düşünür. Ayrıca çocukların bir şeyde başarısız olmasına izin vermiyorsunuz. Okullarda satranç yarışması yapılıyor, futbol turnuvası yapılıyor. Sonuncuya bile ödül veriyorsunuz. Sonuncuya ne ödülü veriyorsunuz abi? Kötü hissetmesin diye mi? O çocuk o madalyayı hak etmediğini biliyor. Ayrıca sonuncu çocuğa verdiğim madalya, birinci çocuğa verdiğim madalyanın değerini düşürüyor. 2. Sosyal medya ve teknoloji. Videonun yorumlarını, kitap önerisi. Let's go. O sosyal medya ve teknoloji araçlarıyla habire etkileşime girmek bu çocukların dopamin reseptörlerini yakıyor. Kendilerini başkalarıyla karşılaştırıyorlar ve millete özeniyorlar. Bir sıkıntıları olduğunda bunu güvendikleri birisiyle konuşmak yerine beyinlerini uyuşturmak için bilgisayar oyunları oynuyorlar. Veya TikTok'ta, Instagram'da hiçbir amaçları olmadan saatlerce yukarı kaydırıyorlar. Bu arada dopamin bağımlılığı ve bundan kurtulmanın yolları üzerine bir tane video yapacağım, planladım. 3. Sabırsızlık. Anında tatmin bekleyişi. Alışverişten ilişkilerimize kadar bize varlığını iliklerimize kadar hissettiriyor. Film izlemek istiyorsun, Netflix'e giriyorsun, pat diye izliyorsun. Amazon Prime alıyorsun ayda 30 liraya. Bir şey sipariş ediyorsun, sonraki gün elinde. Millet markete gitmeyi bıraktı. Getir'den, Yemek Sepeti'nden pat diye bir şey söylüyorlar ve bum evlerinde. Ama işte bu çocuklar şunun farkında değil. Bazı şeyleri elde etmemiz o kadar da hızlı ve kolay olmuyor. Mesela iş tatmini, derin ve anlamlı ilişkiler kurma, hayattan gerçekten zevk alma. Bunlar gerçekten zaman alıyor. Yani şöyle, bir uçurumun kenarında durduğunuzu düşünün ve karşıda ulaşmak istediğiniz hedef var. Bu çocuklar sadece o hedefi görüyor. Ama hedefle aralarındaki uçurumu görmüyorlar. Bu uçurumu hızlı ya da yavaş geçebilirler ama aşmaları gereken bir uçurum, çıkmaları gereken merdivenler ve yenmeleri gereken ejderhalar var bu yolda. Gerçekten bence ihtiyacınız olan şey sabır. Ya biraz önce dediğim gibi hayatın anlamını anlamak, derin ilişkiler kurmak ve öz saygıyı inşa etmek, flört edebilmek bunlar çok zorlu ama ödüllendirici şeyler. Ve yani maalesef bunları öğrenebileceğimiz bir telefon uygulaması yok. Keşke olsa. Ben de indiririm direkt. Bunları zor, uzun ve çetin yollardan geçerek öğreniyoruz. Ayrıca bu çocuklar çok karamsar ama bu konuda asla onları suçlayamıyorum. Çünkü bu çocuklar emeklilik ikramiyelerinin üstüne birazcık para koyup İstanbul'dan ev alamayacak, Ankara'dan ev alamayacak. Ev almaya geçtim. Araba almak onlar için bir hayal şu an. Hadi arabayı da geçelim. Bu çocuklar telefon nasıl alacağım, bilgisayar nasıl alacağım diye düşünüyorlar. Her şey üzerine kutuplaşan bu dünyada bir kimlik arayışındalar. Ahir zaman yeto. Bu çocuklar deli gibi gelecek kaygısı çekiyor. Yani 2010'larda euro dolar düşükken tabii Y kuşağı yaptı Interrail'ı, Erasmus'u. Onlar rahat şu anda, yapacak bir şey yok. Euro 6 iken Erasmus'a giden ben. Wow. Şimdi bu çocuklar gidip yurt dışını gezmesinler. Müzelere gitmesinler mi? Eyfel Kulesi'ni sadece Emily in Paris'ten mi görsünler? Ya yurt dışını geçtim, Türkiye içinde bile bu çocuklar seyahat edemiyor. Şimdi birisi çıkıp bizim zamanımızda cep telefonu yoktu falan diyecek. Abim tamam, o senin zamanının problemiydi. Ayrıca o zaman kimsede cep telefonu yoktu. Sadece zenginlerde vardı. Bu da cep telefonu olmamasını problem olmaktan çıkartır. Cep telefonu diye bir şeyden haberin yoktu.
yoktu çünkü eskiden. Dünyadan bir haberdin. Yani şu anda herkesin cep telefonu var. Ve bu çocuklar dünyayı görüyor. Neleri kaçırdıklarını görüyorlar. Sen kahvede otur, işte birkaç tane komplo teorisi oku. Sonra hiçbir fikrin olmadan bunu millete satmaya çalış. Sonra fake profillere paranı kaptır. Bakın benim bir tane Samsung E250'm var içeride. Dışarıya ne zaman çıksam onu yanımda taşırım. Bataryası falan yok bu arada. Çalışmıyor telefon. Ben eğer ki bir gün sokak röportajında konuşurken gelip böyle birisi saçma sapan konuşup saygısızlık yaparsa, çıkar telefonunu göster falan derse mesela, Samsung E250'nin tadının nasıl bir şey olduğunu öğrenir. Sonuç olarak bu çocuklara yakıştırdığınız çoğu konsept bu çocukların suçu değil tamamen. Bu çocuklar bundan çok daha fazlası. Ben de bundan daha fazlasıyım. Ben de Z kuşağıyım. 97 Kasım doğumluyum ben. 26 yaşındayım. Word'ü PDF'e dönüştürmeyi bilmiyorsan susacaksın abi. Susacaksın. Yorum yapmayacaksın. Bu çocuklar doğru yönlendirildiğinde çok büyük potansiyel taşıyorlar. Ben bunun bir örneğiyim. Peki ben niye buradayım? Çünkü bu anlattıklarımı bana kimse anlatmadı. Hepsini araştırıp kendim öğrenmek zorunda kaldım. Bu söylediklerimle ilgileniyorsanız Simon Sinek'i araştırabilirsiniz. Konuşmalarında çok sık dile getirdiği şeyler bunlar. Şimdi evet, ben niye buradayım? Bizi doğru yönlendirmek için buradayım ki uçurumdan yuvarlanmayalım. Aa vallahi bitti.